Tayland'ın Bangkok'un en ünlü caddesi Khao San Road. Ülkedeki en büyük pislikler ve en büyük eğlence her gece bu caddede yaşanıyor. Gece saat 10'u geçtiğinde her gece Khao San Road adeta bir kaosa dönüşüyor. Neon ışıklar, bangır bangır müzik, alkol ve aklınıza gelebilecek her türlü zararlı maddeler burada su gibi akıyor. Sokak satıcıları, ping pong show, ladyboylar, sağda solda sarhoş turistler, sırt çantalı genç gezginler, Tayland'ın her yerinden gelen yerli turistler ve yaşlı Avrupalı adamlar. Hepsi macera peşinde koşuyor. Birçok insan buraya kendince hayatın tadını çıkarmaya geliyor. Bazıları ise kurallardan uzak, ucuz ve çılgın bir eğlence arıyor. Kimisi aşk, kimisi sadece macera için, kimisi de meraktan geliyor. Kısacası Khao San Road, Bangkok'un hem en eğlenceli hem de en karanlık yüzünü aynı anda gösteren bir tiyatro sahnesi. Tayland gece hayatına hepiniz hoş geldiniz. Nice to meet you. Welcome. You are famous, huh? Yeah, same. Same. What's your name? Jacob Hiyai. Joe same. We will come tomorrow here. Food. Okay, see you We already- tomorrow. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Abla burada ünlüymüş. Evet, gerçekten restoranı da dolu. Evet, full. Vera, nereye gidiyorsun? Masaj. Hanımı masaj salonuna bırakacağım. İnşallah. Hanımı masaj salonuna bırakacağım. Ben de Tayland gece hayatına atılacağım. Khao San Caddesi'ni bir yürüyeceğiz beraber. Bakalım caddede son durumlar nasıl? Birlikte göz atacağız. Video bahanesiyle ben de hanımdan ayrı bir şekilde gezeceğim orasını. Masaj salonu buralarda bir yerlerde gözüküyor. Şu anda Khao San Caddesi'nin bir arka sokağındayız. Vera'nın gideceği masaj salonu buralarda. Ardından ben de Khao San Caddesi'ne yiyeceğim. Dün akşam bu Kem Kon'da yemek yedik arkadaşlar. Fiyatları çok uygundu. Lokal yemekler burada ve lezzetliydi de. Hani yolunuz düşerse şu köşedeki Kem Kon'a gelin mutlaka derim. Vera da kadının kıyafetini gösteriyor bana. Nasıl diyor, güzel mi diyor. Okay, you can ask. Yes, you can ask. Body? All body. Savadika. Ablalar burada müşteri bekliyor masaj için. Google yorumlarına baktık. Az önce gittiğimiz yere 3.5 puan vermişler. Gerçekten kötü olduğunu söyleyenler çok. Daha böyle kaliteli bir yer gördük yol üstünde. Hazire'de. Thai massage. Savadika. She want to do massage. Can you help me? Şimdi ayrıntıları öğreniyor Vera. Daha kibar ve hanımefendi birisiyle burada karşılaştık. I think I can take 90 minutes. Okay. And after we can meet. 90 minutes. 90 dakika diyor, sen diyor takılırsın diyor 90 dakika. Tamam dedim, takılırım. Sorun yok. 1,5 saatimiz var beraber arkadaşlar. Evet, hanımın masaj salonuna bıraktım. Kaldık baş başa arkadaşlar. Bangkok'un en pis kimine göre en eğlenceli, kimine göre de bol aktiviteli bazı aktiviteler varmış sokakta duyduğum kadarıyla. Sokağına gidiyoruz arkadaşlar. Khao San Caddesi'ne gidiyoruz. Bu cadde yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda. Tayland gece hayatının en meşhur caddesi. Hazire'de sağda kalıyor. Cadde hakkında söylenecek çok şey var. Anlatılacak çok hikaye var. Ben ilk geldiğimde 3 sene önce Bangkok'ta bir gün kalıp başka yerlere geçerim diye düşünüyordum. Fakat o zamanlar gençtim, bekardım. Bu caddeyi görünce bir hafta boyunca her gece bu caddeden çıkmadım arkadaşlar. Hostelde tanıştım, arkadaşlarla gittim geldim. Burada yeni arkadaşlar edindim yalnız geldiğimde. Bayağı eğlencesi bol bir sokak, bol bir cadde ve caddeye giriş yapıyoruz. Girdiğim taraf aslında caddenin bitiş tarafı arkadaşlar. Esas girişi ön tarafı diğer taraftan kalıyor. Hello, savadika. Ve caddeye adım atmaya başladık. Cadde boyunca sağlı sollu yiyeceklerin satıldığı, sokak lezzetlerin satıldığı küçük tezgahlar var. Yasaklı maddeler çok burada. Hello my friend. Welcome. Thank you. Maybe later. Thai food. Pad Thai chicken. Maybe later. Thank you. Burada çalışan arkadaşların yarısından çoğu yabancı ülke vatandaşı. Yani Myanmar ve Hint vatandaşları çalışıyor kapı önlerinde. Tabii en çok da bayanımsı
erkekler çalışıyor arkadaşlar. Ladyboy deniyor bunlara. Çoğu insan biliyordur. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar size sarılıyor, taciz ediyor, sözlü tacizde bulunuyor. Ve burada en çok denenen aktivitelerden bir tanesi de akrep. How much for one? 100. 100. Okay, maybe later. 100 bahtmış akrebi tanesi. 100 bahttan satılıyor. Canlı müzik, gece kulübü, cansız müzik. Thank you. Böyle reklam yapan hanımefendiler bol, her dükkanın önünde dükkanın menüsünü gösteren, reklamını yapan hanımefendiler var. Kamerayı görünce bazıları şenleniyor, bazıları yüzünü çeviriyor. Bu cadde 100 yıl önce pirinç pazarı olarak kurulmuş arkadaşlar. Thank you. Yeah, thank you. No, thank you. How much? Merhaba. Thank you. Bakın burada yürümek imkansıza yakın. Buranın en meşhur aktivitesi de gaz balonları. İnsanlar burada gaz balonu satıyor ve o da öyle proteinler satıyorlar. Birazdan göstereceğim size. Bak. Thank you. How much? 100. Oh, thank you. 100 mü dedim? Evet dedi. En çok böyle akrep arkadaşlar. Size satmaya çalıştıkları en çok şeyler dersi akrep ve böyle zararlı otlar, zararlı besinler. Dünya ünlü aktörler hadi dikkat yapın. The Beach filminde bir sahne burada geçiyor. Bundan yıllar önce ve daha sonra bu cadde çok daha büyük bir hale geliyor aslında. Buraya en meşhur olaylardan bir tanesi de bu. Bu 400 metreyi öyle 5 dakikada yürümek imkansız. Şu anda da saat 10 ve gece başlıyor. Gece sabah kadar devam ediyor. Özellikle hafta sonu arkamdaki deli de sürekli böyle dans ederek yürüyor. Bakın gençler demiştim. Avrupalı gençler her gece buralarda takılıyor. Aslında buranın bu kadar popüler olması, bu kadar turizm merkezi haline gelmesi tamamen tesadüfmüş. 1982 yılında Bangkok'un 200. kuruluş yılları kutlamaları sırasında şehirdeki tüm oteller doluyor. Daha sonra yerel halk turistlere evini açmaya başlamış. Bu cadde ucuz konaklamanın merkezi olmuş. Böyle olunca da turizm patlaması yaşatmaya başlamış bu caddede. Evet, mekanların dağıtışı arkadaşlar. Çünkü mekanın önünü kapatanlar çalışanlar. Çalışanlar dükkanın önünü kapatıyor ki insanlar bundan yavaş geçsin. Amaç bu. Yani yürümek imkansız. Ben de burada bir içecek alacağım, sıkma. Ananas suyu 50 baht. Tabii buraya gelen erkekler sadece kızlarla flört etmiyor. Sayı kızlarla flört etmiyor. Sayı erkekleriyle de flört ediyor. Bu tamamen tercih meselesi. Ama çok kötü tercihler maalesef. Bakın burada askerlik çağına gelmiş erkekler. Ne işler yapıyor? Ve az ileride cadde bitiyor. Bir tur daha atacağız beraber bu caddede. Ben de meyve suyumu içmeye başladım. Buraya gelseniz göreceğiniz manzara aslında bunlar oluyor. Ve caddenin başına geldik, zaten burada gürültü de kesildi artık.
caddenin başında onlarca tuk-tuk ve taksici bulunuyor. Ben şurada bir nefes alacağım, bir 10 dakika. Daha sonra caddeye döneceğim tekrar. Hello, I'm fine, and you? Thank you. Çünkü caddede bir süre sonra başınız ağrımaya başlıyor. Ve Tayland ayrıca sigara konusunda da hassas. Öyle her gördüğünüz kapı önünde sigara, içki içemiyorsunuz. Özellikle bakın buraya tabela asmışlar. Sigara ve içki içmeyin diye. Ben de Vera'yı bırakalı yarım saat oldu. Daha bir saatim var. Bir tur daha atacağım caddeye. Daha sonra eşimi beklemeye başlayacağım. Caddeden çıktıktan sonra gerçekten bir kendime geldim. Çünkü caddenin aynı zamanda çok boğuk bir havası var. Yani normal sokakta yürürken ter basmıyor beni. Ama o caddede yürüdüğümde bir anda 5 dakika içerisinde her yerim ter içinde kalıyor. Bunda tabii oradaki kalabalığın etkisi çok büyük. Dımtıs dımtıs sürekli her yerden farklı sesler geliyor. Sırt çantalı gezgin demiştim. Sırt çantalı gezginler böyle geziyor arkadaşlar. Önde arkasında bir iki tane çanta oluyor. Ve Avrupalı gençler bu çantayla Asya'ya geldiğinde en az 6-7 ülke gezmiş oluyor. Özellikle okul dışında zamanlarını burada geçiriyor. Ve bunlar 18'e adım attığında ilk yurt dışı gezisine başlamış oluyorlar arkadaşlar. Aileleri gönderiyor, gidin diyor, bir hava alın diyor. Özellikle İngilizler için, Avrupalı vatandaşlar için hayat güzel arkadaşlar. Biz de buraya gelebilmek için aylarca çalışıyoruz. Bahsettiğim sırt çantalı gezginler de genelde hostellerde kalıyor. Ucuz oluyor. Ucuzundan ziyade oralarda ortam yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaş ortamı ediniyorlar. Karışık odalarda kalıyorlar. Otellerin dinlenme alanlarında sosyalleşebiliyorlar. Ve çoğu otelden tur satın alıyorlar. Günübirlik gezilmesi gereken yerlere gidiyorlar. Biraz daha yavaş yürüyeceğim, size etrafı göstereceğim. Özellikle gençler bu caddeyi çok seviyor. Üç yıl önce burada sokakta gördüm, arkadaşlar fotoğraf çekilmiştim. Şimdi tekrar denk geldim. Onu kırmayacağım, ben de bir şey de içeceğim burada. Böyle bir ortama geldim. Vallahi çok farklı bir sistem var burada. Yanımda da arkadaşlar erkek oturmuşlar ve bira içiyorlar. Böyle erkek muhabbet ediyorlar. Burası da buranın en çok sosyal yerlerden öte çıkan mekanlardan bir tanesidir.
Ben hayatımda böyle bir eğlence görmedim arkadaşlar. Eğlencenin limiti de yok, sonu da yok. I've got that one was there. No. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Benim anlatacaklarım bitti çünkü arkadaşlar. Gerçekten anlatılacak çok da bir şey yok. Sadece görüntüler konuşuyor. Kimine göre pis bir ortam, kimine göre çok eğlenceli bir ortam. Buna siz karar verin ve yorumlarda buluşalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomun kapanışını şu caddeyi müzik eşliğinde yürüyerek yapacağız. Müziği değiştireceğim çünkü çalan müzikler YouTube'dan telif yiyor arkadaşlar. Bu yüzden farklı müzikle cadde turumuz başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Put your fucking hands up! Alışmalısın, alışmalısın, alışmalısın.